Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile ipe dizmeden, asmadan, bekletmeden cevizli sucuk yapacağız. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Bir tencereme 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1 su bardağı üzüm pekmezi kullanıyorum. Pekmezimi de tencereme ilave ettim. Yarım çay bardağı şekerim var. Şekerimi de tarifime ilave ediyorum. Yarım çay bardağı unumuz, yarım çay bardağı nişastamız var. Şimdi tüm malzemelerimi tencereme ilave ettim. Bir karıştırma teliyle tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Sesimdeki çatlaklıktan dolayı kusura bakmayın. Biraz gribim. Şimdi tüm malzemelerimin iyice erimesini istiyorum. Pekmezimin ve suyumun içerisinde ocağımın orta gözünü açtım. Ve artık cevizli sucuğumuzun pekmezini pişirmeye başladık. Karıştırmayı bırakmadan tarifimizi pişiriyoruz. Yavaş yavaş gördüğünüz üzere kıvam almaya başladı. Buralarda çekimi biraz uzun tuttum. Çünkü bu tarifin pestili çok önemli, kıvamını görmenizi istiyorum. Evet, artık gördüğünüz üzere birazcık daha tarifimiz kıvam almaya başladı. Ve birazcık daha karıştırıp şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve kısık ateşte pekmezimi 15 dakika kadar daha karıştıra pişiriyorum. Neredeyse hacminin yarısına inecek kadar karıştırarak pişiriyorum. Şimdi daha henüz istediğimiz kıvamda değil. Evet, bu aşama biraz uzun sürüyor ama gerçekten çok lezzetli cevizli sucuklar elde edeceğiz. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Artık pestilimin hacmi yarıya indi, kıvamı hazır hale geldi. Şimdi ocağımın altını artık kapatıyorum. Tarifimin pestili hazır. Tarifimde bir adet yağlı kağıt kullanacağım. Yağlı kağıdımı ortadan ikiye katlıyorum. Yağlı kağıdımı iki parçaya bölmek istiyorum. Uzun şeritler halinde. Bunun için ortadan ikiye katladım. Elimle şöyle düzeltip bir iz veriyorum. Ve şimdi artık bir makasım yardımı ile yağlı kağıdımı ortadan ikiye böleceğim. Evet, makasımızla yağlı kağıdımızı da kesiyoruz. Ve şimdi bu sırada pestilimiz de biraz soğurken yağlı kağıtlarımızı hazırladık. Şimdi tezgahımızı veya masamızın üzerini biraz su ile ıslatıyoruz ki pestilimizi döktüğümüzde yağlı kağıtlarımızın kaymasını istemiyoruz. Bunun için şöyle ben masamı birazcık yumurta fırçası ile ıslattım. Şimdi kestim yağlı kağıdımı masamın üzerine şöyle elim ile yerleştiriyorum. Yapışmasını sağlıyorum. Şimdi serdiğim yağlı kağıtlarımın üzerini sıvı yağ ile yağlayacağım. Sıvı yağ ile yağlamamızın sebebi pestilimizi yağlı kağıdımızın üzerine döktüğümüzde çabucak rulo yaptıktan sonra ayrılmasını istiyoruz. Bunun için sıvı yağ sürüyoruz. Ve pestilimi bir spatulam ile yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Yarısını kullanıyorum. Yarısını da diğer yağlı kağıtta kullanacağım. Uzun şerit halinde şöyle seriyorum. Çok fazla lütfen pestiliniz donmadan bu işlemi yapın. Şimdi şöyle spatulam ile aldım. Birazcık spatulam ile yağlı kağıdımın üzerine şöyle yayıyorum pestilimi. Çok düzgün olması önemli değil ama böyle çok kalın, çok ince bir görüntü de istemeyiz. Bunun için şimdi birazcık da kaşıkla yüzeyini düzeltiyorum pestilimin. Şöyle. Evet, biraz da kenarlarından düzeltiyorum. Şimdi kelebek cevizlerim var. Kelebek cevizlerimi tarifimin, pestilimin üzerine diziyorum.
Burada istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Fındıkla da çok güzel oluyor. Antep fıstığı, badem ya da tüm kuru yemişleri karıştırarak ortasına dökerek de rulo yapabilirsiniz. Şimdi ben cevizlerimi dizdim. Şöyle size cevizli sucuğumun son halini de göstereyim. Şimdi artık rulo yapma aşamasına geçiyoruz. Yağlı kağıdımız yardımı ile şöyle, evet, birazcık daha şöyle cevizli rulomuzu katlıyoruz. Göründüğünden daha kolay bir işlem. Aslında çabucak sarılıyor. Ben siz değerli izleyenlerim de iyice dikkatlice görün diye biraz yavaş sardım. Şimdi elim ile düzeltiyorum. Düzgün olmasını istiyorum. İyice yağlı kağıdıma sardım ve diğer artık pestilime geçiyorum. 2 adet böyle gördüğünüz üzere uzun pestil elde edeceğiz. Şimdi diğer pestilimi de yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Ve yine spatulam ile şimdi kağıdımın üzerinde biraz düzelttikten sonra bir kaşığım yardımıyla yine pestilimi yağlı kağıdımın üzerine seriyorum. Dediğim gibi çok pratik, çok lezzetli, herkesin evinde yapabileceği kolaylıkta bir tarif. Bütün mutfaklarda denenmesini isterim. Ben cevizlerimi dizerken siz de YouTube kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Hele bir de beğen butonuna basarsanız o kadar mutlu olurum ki. Evet, şimdi tüm cevizlerimi yine dizmeye devam ediyorum. Burada parçalı ceviz de kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yine pestilimiz, cevizli sucuğumuz sarılmak üzere hazır. Şimdi bu cevizli sucuğumuzu da yan kamera ile saralım. Evet, şöyle yandan görün istiyorum bu sefer de. Şöyle gördüğünüz üzere yapımı oldukça kolay. Hemen rulo haline getirdik. Etrafına yağlı kağıdını sardık. Ve evet, ikinci rulo cevizli sucuğumuz da hazır. Ve şimdi artık dinlenme zamanı. Hazırladığımız cevizli sucuklarımızı 2 saat, en az 2 saat dinlendiriyoruz. Daha çok dinlendirirseniz daha iyi kurur, daha şeffaf bir görüntü alır. Evet, sucuklarımız hazır. Şimdi bir tanesini açalım hemen. 2 saat dinlendirdiğimiz cevizli sucuğumuzun. Gördüğünüz üzere yağlı kağıttan çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Ben video çekmek için sadece 2 saat dinlendirdim. Şimdi başını şöyle kopartıyorum, bir kenara alıyorum ve cevizli sucuklarımı kesmeye başlıyorum. Dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben şöyle 3'e veya 4'e böleceğim. Hemen şimdi size iç dokusunu da gösteriyorum tarifimin. Gördüğünüz üzere hazırlarından hiç farkı olmayan enfes cevizli sucuklar elde ettik. Şimdi ikinci rulomu da keselim. Onu da görmenizi istiyorum. Onu da ince ince dilimleyeceğim. Şöyle hemen bir dilim keselim. Yine başını alıyorum bu bölgede çünkü çok fazla ceviz olmuyor. Hemen aldım. Şöyle ayırdım ve bir ince dilim de şimdi bu rulomuzdan keselim. Gördüğünüz üzere cevizli sucuğumuz hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.